Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizlerle bol tavuklu topalak çorbası yapalım. Siz bakmayın isminin çorba olduğuna, tamamen ana yemek formatında çok ama çok lezzetli oluyor. Videomu hiç atlamadan bütün detaylarını izlerseniz çok sevinirim. Şimdi sizleri fazla bekletmeden hemen bu güzel yemeğin yapım aşamalarına geçelim. İlk önce topalakların hamurunu yoğuralım. Bunun için uygun bir yoğurma kabının içerisine 2,5 su bardağı köftelik bulguru alalım. Sarı ya da esmer bulgur hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 su bardağı irmik ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Daha sonra üzerine 2 su bardağı sıcak suyu dökelim ve ıslatalım arkadaşlar. Bulguru ıslatırken kullanacağımız suyun kaynar olmasına gerek yok. Sıcak olması yeterli olacaktır. Bu şekilde suyunu ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım ve 10 dakika dinlendirelim. Dinlendirme süresini çok uzun tutmayalım arkadaşlar. Bulgur şiştikten sonra kuruyabilir ve yoğururken çok zorlanırsınız. O yüzden 10 dakika ıslanmış olması yeterli olacaktır. 10 dakikanın sonunda üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı un ve 1 tatlı kaşığı biber salçası ilave edip yoğurmaya başlayalım. Ben bugün yoğururken mutfak şefi kullandım. Elinizde de aynı şekilde yoğurabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktası hamurun güzel yoğrulması arkadaşlar. Ne kadar çok yoğurursak kıvamı o kadar güzel olacaktır. Hamuru yoğururken de ara ara içerisine su ilave edelim. Toplamda 1 su bardağı su kullandım ben. Evet, topalak köftemizin hamuru hazır, kıvamı da çok güzel oldu. Bu şekilde bir tabağın içerisine aldım. Artık yuvarlamaya başlayabiliriz. Yuvarlamadan önce hamurdan bir parça koparıp elimde silindir haline getiriyorum. Bakın bu şekilde uzatarak. Daha sonra küçük küçük parçalar koparıp bir tabağın içerisinde biriktiriyorum. Bu şekilde hazırladığınız zaman inanın yuvarlaması çok daha kolay oluyor. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de çok daha kolay bir şekilde yuvarlıyorsunuz köfteleri. Öncelikle böyle elinizle sıkıp sıkıp tabağın içerisinde biriktirin. Daha sonra yuvarlamaya geçebilirsiniz. Tabakta yeterince biriktirdik. Artık yuvarlamaya geçebiliriz. Elimizi ara ara ıslatarak tekli, ikili ya da üçlü olarak yuvarlayalım arkadaşlar. Ben genelde ikili ve üçlü köfte yuvarlıyorum. Çok daha pratik oluyor ve çok çabuk bitiyor bu şekilde yapınca. Sizler de deneyin mutlaka. Kesinlikle yapışmıyor köfteler birbirine. Elinizi ıslattığınız için gayet kolay bir şekilde yuvarlayabiliyorsunuz. Köftelerin boyutunu çok büyük yapmadım ben. Dilerseniz büyük de yapabilirsiniz ama bu şekilde nohut boyutunda olduğunda çok daha güzel görünüyor. Hem de yemesi daha keyifli. Ama boyutu lezzetini değiştirmez. Dediğim gibi sizler biraz daha büyük yapabilirsiniz ama görsellik açısından küçük olması daha önemli benim için. Bu şekilde bütün hamur bitene kadar köfteleri yuvarlayalım. Bugün verdiğim topalak köftesinin malzemeleri tam ölçüdür arkadaşlar. Bütün bulgur köftelerinde kullanabilirsiniz. Topalak köftesi, fellah köftesi, ekşili köftede. İsimleri değişebilir ama malzemesi bu arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi kaydetmenizi öneririm sizlere. Ayrıca bu şekilde küçük köfteler hazırlayıp derin dondurucuda dondurduktan sonra eşit miktarda paylaştırarak buzdolabı poşetlerinde ya da saklama kutularında saklayabilirsiniz. Çorbalarınızda, yemeklerinizde çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Özellikle Ramazan ayında çok pratik oluyor. Mutlaka bu şekilde hazırlayıp derin dondurucunuzda da saklamanızı öneririm hepinize. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini açarak tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden de ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonuna basarak videolarımı dilediğiniz kişilerle paylaşın lütfen. Ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız tariflerim o kadar çok kişinin önüne çıkacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Topalak köftelerimiz hazır arkadaşlar. Bakar mısınız görüntüsü ne kadar güzel. Şimdi onu bir kenara alalım. Bir adet tavuk göğsünü haşladıktan sonra bu şekilde kemiklerinden ayırıp didikledim arkadaşlar. Toplamda 500 gramdı tavuk göğsüm. Artık topalak çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. Tencerenin içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alalım.
Yağ ısındıktan sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu alalım ve karıştırarak kavurmaya başlayalım. Bu çorbaya kuru reyhan çok yakışıyor arkadaşlar. Evinizde varsa mutlaka kullanın. Benim olduğu halde kullanmayı unuttum. Tam böyle salça kavrulurken üzerine 2 tatlı kaşığı reyhan kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Salça tamamen kavrulduktan sonra şimdi suyunu ilave edebiliriz. Toplamda 7 su bardağı su kullandım. Bunun 4 su bardağı tavuk suyu, tavuk göğsünü haşlamıştım, onun suyu, 3 su bardağı da içme suyu. Üzerine bir çorba kasesi dolusu haşlanmış nohut ilave edelim. Benim bu şekilde derin dondurucumda mutlaka haşlanmış nohut bulunuyor arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Sizler de kesinlikle bulundurun. Yarım limonun da suyunu sıktıktan sonra suyun kaynamasını bekleyelim. Kaynayan suyun içerisine haşlayıp didiklediğimiz tavuk etlerini ilave edelim. Bir tur karıştıralım ve daha sonra köfteleri alalım. Köfteler kesinlikle birbirine yapışmadı arkadaşlar. Bakın çok kolay bir şekilde tabağın içerisinden tencereye aktarabiliyorum. Bu işlemi yaparken çok küçük bir tencere kullanmayın. Benim kullandığım tencerenin boyutu çok iyiydi. Sizler de geniş bir tencere kullanırsanız kesinlikle zorlanmazsınız. Bu tarifte kullandığım malzeme listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yalnız sadece malzeme listesine bakarak tariflerimi denemeye çalışmayın lütfen. Çok güzel bir sonuç elde etmek istiyorsanız videolarımın tamamını hiç atlamadan bütün detaylarıyla izlerseniz gerçekten güzel sonuç alırsınız. Köfteleri tencerenin içerisine aldıktan sonra bu şekilde kaşıkla 1-2 tur karıştıralım ve kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladı, bakın gördüğünüz gibi. Ocağın altını kısalım. 7-8 dakika bu şekilde kısık ateşte pişirelim. Daha sonra ocağın altını kapatalım ve 10 dakika dinlendirelim. 10 dakikanın sonunda tavuklu topalak çorbamız artık servise hazır. Bakar mısınız, bol tavuk etli, bol köfteli, tek kelimeyle muhteşem oldu. Siz bakmayın bu yemeğin isminin tavuklu topalak çorbası olduğuna. Benim gözümde çorba değil, tamamen ana yemek formatında bir lezzet. Yanında turşuyla harika bir öğün olacağını düşünüyorum. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak enfes bir tarif paylaştım bugün sizlerle. Üstelik yapılışı da gerçekten çok pratik, oldukça da doyurucu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bakar mısınız, bir kaşığa kaç tane köfte sığıyor? İşte bu şekilde köfteleri küçük yuvarladığınız zaman da yemesi gerçekten çok keyifli oluyor. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımdaki bütün tarifleri gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Yalnızca yapmanız gereken tek şey videomu tüm detaylarıyla izleyip o şekilde tariflerimi denerseniz çok güzel sonuç elde edersiniz. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.